Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık şahane bir poğaça tarifi ile geldim. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. O zaman sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Poğaçanın hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 2 su bardağı ılıtmış olduğum sütü ilave ettikten sonra 1 su bardağı kadar da ılık suyumu içerisine ilave ediyorum. 1 paket kuru maya, 2 çorba kaşığı kadar da toz şekerini ilave ettikten sonra çırpıcı yardımıyla şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Tarif için 1 su bardağı kadar sıvı yağ kullanıyorum. 2 tane yumurtanın akını içerisine ilave ettim. Sarılarını poğaçaların üzerine sürmek için ayırdım. Eklemiş olduğum sıvılarımı tekrardan şöyle kabaca bir karıştırıyorum. Tüm sıvıları iyice karıştırdıktan sonra unumun büyük bir kısmını içerisine ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzum var. İçerisine ilave ettikten sonra hamurumu kabaca bir karıştırmaya başlıyorum. Yapmış olduğum tarif için toplamda 7 su bardağına yakın un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm klasik her evde bulunan 200 milim su bardağıdır. Tarifiniz için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre, yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamur spatula yardımıyla iyice karıştırdıktan sonra şimdi ellerimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamuru bir miktar toparladıktan sonra içerisine 75 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını içerisine ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi hamur gayet elastik bir kıvam aldı. Hamuru bu şekilde yoğurdum bir 4-5 dakika kadar. Hemen hamurun üzerine kapatıyorum. 1 saat kadar oda sıcaklığında mayalanması için bu şekilde bekletiyorum. 1 saatin sonunda hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Öncelikle mayalanmış olan hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde, mayalı tariflerde mutlaka hamurunuzun havasını alın. Aksi takdirde yapmış olduğunuz hamur işlerinden maya kokusu ve maya tadı alırsınız. Hamurumu hemen masaya alıp şöyle kabaca bir toparlıyorum ve havasını alıyorum. Hamur kesme aparatıyla öncelikle hamurumu 2 eşit parçaya böleceğim. Yapmış olduğum tarifte toplamda 30 tane poğaça elde ediyorum. Sizler bu miktarı dilerseniz hamurlarınızı daha büyük tutarak da azaltabilirsiniz. Ben hamurlarımı hazırlarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Hamuru ikili gruplar halinde parçalara ayırdım ve aynı şekilde de bezelere ayırıyorum. Mandalina büyüklüğünde parçalar kopartarak ellerimle yuvarladım. Tamamını yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine aldım gördüğünüz gibi. Üzerlerini temiz bir bezle örteceğim. Tepsi mayası için yaklaşık yarım saat kadar üzeri kapalı bir şekilde bekletiyorum. Tepsi mayası yapmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde poğaçalarınız daha puf puf ve yumuşacık olacaktır. Yarım saatin sonunda 2 tane yumurta sarısını kenara ayırmıştım. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar süt ilave ettim. Fırça yardımıyla poğaçalarımın her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum.
Ben bugünlük poğaça tarifimi 2 ölçü şeklinde hazırladım. Eğer sizlere fazla geliyorsa yarım ölçü olarak da benim yaptığım gibi hazırlayabilirsiniz. Yapmış olduğum poğaça tarifi tam ölçülü, gerçekten yumuşacık pamuk gibi bir poğaça tarifidir. Güvenerek tarifimi deneyebilirsiniz. Poğaçalarımı bu şekilde hazırlarken fırınımı da önceden ayarladım ve ısıttım. 180 derece alt üst ayar fırında bu şekilde poğaçalarımı pişireceğim. Yumurta sarılarını sürerken çok da fazla baskı uygulamayın. Aksi takdirde mayası sönebilir ve poğaçalarınız kabarmaz. Üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben haşhaşla süslemeyi tercih ettim. Çörek otu, susam olarak da poğaçalarınızı o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Poğaçalarım artık fırına gitmesi için hazır. 180 derece ayarladığım alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar poğaçalarımı fırından alıyorum. Dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz beş çaylarınızda, dilerseniz çocuklarınızın beslenmesinde kullanabileceğiniz gerçekten şahane pamuk gibi bir poğaça tarifi hazırladım bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Pamuk gibi yumuşacık şahane poğaçaları şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.